Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedildiği haberi Avrupa'ya bomba gibi düşmüş ve henüz yeni papa olan Papa 8. Gregorius tarafından bir beyanname yayımlanarak Kudüs'ün Hristiyanlar tarafından kaybedilişinin Tanrı'nın Avrupa'da yaşayan Hristiyanların günahlarına karşı bir cezası olduğu ilan edilmişti. Bütün Batı Avrupa'da kutsal şehirlerin tekrar Hristiyanların eline geçmesi için yeni bir Haçlı Seferi yapılması kararlaştırıldı. İngiltere Kralı, Fransa Kralı ve Almanya Kralı bu 3. Haçlı Seferi'ne icabet etmiş ve hemen hazırlıklara başlamıştı. Hatta öyle ki harp masraflarını önleyebilmek için Dime Saladine yani Selahaddin Öşürü adında bir vergi yasası çıkartıp bu vergiyi ödemeyenleri dinden aforoz etme kararı aldı. Böylece hazırlanan Haçlı ordularından Almanlar karadan, Fransız ve İngilizler ise denizden yola koyuldu. Alman İmparatoru Frederick Barbarossa komutasındaki ordu Haçlı tarihindeki en büyük ve en donanımlı ordulardan biriydi. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan epeyce yaşlanmıştı. Ülkesini 11 oğlu arasında bölüştürmüştü. Her oğlu ona bağlı bir bey olacaktı. Lakin daha Kılıç Arslan vefat etmeden oğulları birbirleriyle çekişmeye, hatta harp etmeye başlamıştı bile. İki aslan bir posta sığmaz. İmparator Frederick Barbarossa'nın idare ettiği Alman Haçlı ordusu, Haçlı seferleri sırasında toplanan en büyük Haçlı ordusu konumundaydı ve çok iyi silahlı ve çok iyi disiplinliydi. Ordu, Macaristan üzerinden Doğu Roma'nın elindeki Balkanlardan Konstantinopolis'e doğru yürüyüşe geçti. Bu orduya ordusuyla Macar kralı 3. Bela'nın kardeşi Geza da katıldı. Doğu Roma 1176 Miriokefalon Muharebesi'ndeki büyük mağlubiyetinden sonra ancak 1185 yılında Anadolu'da durumu dengelemiş ve o tarihte Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile bir barış ve müttefiklik anlaşması imzalamıştı. Büyük Alman Haçlı ordusunun Doğu Roma topraklarında bulunmasından Rumlar da hoşnut değildi. Fakat Alman Haçlı ordusunun büyüklüğü karşısında Doğu Roma'nın direniş göstermesine imkan yoktu. Alman Haçlı ordusu Doğu Roma arazilerinden yeniden organize edilmiş şekilde merhale merhale geçişe başladı. Yine Haçlı ordusu disiplinsizlik örnekleri gösterdi ve Frederick Barbarossa'nın ordusu Filibe şehrini işgal etti. Ayrıca Adrianopolis yani Edirne şehrini yaktılar. Bu nedenle bu ordu 1189 sonbaharında Konstantinopolis'e gelmemesi için Çanakkale Boğazı'ndan Anadolu'ya geçirildi. Diğer taraftan 2. Kılıç Arslan da bu büyük Alman ordusuyla çatışmaktan sakındı ve Almanlarla anlaşma yaparak bu ordunun Anadolu'dan Selçuklu ordusunun hücumlarına maruz kalmadan geçişini garantiledi. Lakin oğulları ve Türkmenler bu durumdan hoşnut olmadı. Zaten ülkesini 11 oğlu arasında böldüğü için 2. Kılıç Arslan'ın fiili bir iktidarı da yok gibiydi. Türkler Anadolu'da ilerlemekte olan Alman Haçlı ordusuna pusular yaparak Almanlara ciddi zayiat verdiler. 2. Kılıç Arslan ile Frederick Barbarossa'nın anlaşmasına göre Haçlılar Konya şehri yakınlarından geçerek Selahaddin'in ülkesine ilerleyecekti. Konya'ya vardıklarında Kudbeddin Melikşah bu duruma dayanamayarak babası 2. Kılıç Arslan'ı tutuklatıp idareyi eline aldı. Ordusunu toplayarak Haçlıların karşısına çıktı. Lakin Haçlılar tarafından mağlup edildi. Bunun üzerine Konya Haçlılar tarafından kuşatılarak ele geçirildi. Başkent yağma ve talan edildi. Alman Haçlı ordusu Konya'da 5 gün kalıp yine yürüyüşe geçti. Göksu Irmağı Vadisi'ni takip edip Akdeniz'e inmeyi planlamıştı. Fakat Alman Haçlı ordusu 10 Haziran 1190'da tam dağlık araziden çıkıp Silifke civarına geldiği zaman ordusunun ve korumalarının biraz ilerisinde bulunan İmparator 1. Frederick Barbarossa yıkanmak için girdiği Göksu Irmağı içinde boğularak öldü. Oğlu 6. Frederick, Haçlı Alman ordusunun komutasını üzerine aldı. Bu sırada Türkmen saldırıları da devam etmekteydi. Türklerin inatçılığından yorulan ve imparatorlarının ölümünden dolayı cesaret bulan bazı komutan ve askerler orduyu terk ettiler. Haçlı saldırılarını haber alan Selahaddin Eyyubi, savunma hattını Anadolu tarafından gelecek Haçlılara yönelik kurmuş ve Haçlıları burada karşılamaya hazırlanmıştı.
Bu sırada Kudüs kralı ettiği yemini bozmuş, Kudüs'ten Sur şehrine yerleştirilen Hristiyanlardan topladığı adamlarla Müslümanların elindeki Akka şehrini kuşatmıştı. Selahaddin başlangıçta Akka'nın kuşatılmasını önemsemedi. Zira o Anadolu'dan gelecek olan Haçlıları beklemekteydi. Ancak Anadolu'ya kalabalık bir orduyla giren Alman Haçlılar Anadolu'dan az kişiyle çıkabilmişti. Türk saldırıları ve imparatorlarının ölümü üzerine çoğu geri dönmüş veya öldürülmüştü. Selahaddin gelen Alman Haçlılarının sayısının az bulunduğunu öğrenince hemen yönünü Akka şehrine çevirdi. Lakin artık çok geçti. Fransız Haçlı orduları gemileriyle Akka şehrine gelmiş ve Kudüs kralına destek vermişti. Daha yüzlerce gemi ise yoldaydı. İngiliz Haçlı ordusunun bazı gemileri fırtınaya yakalanmış ve Kıbrıs açıklarında karaya vurmuştu. Karaya vuran gemiler içinde İngiliz kralı Arslan Yürekli Richard'ın kız kardeşi ve nişanlısı bulunuyordu. Ayrıca Haçlı seferinin finanse etmek için topladığı fonları taşıyan gemi de karaya vurmuştu. Bu hazineyi taşıyan geminin ve Richard'ın kız kardeşi ve nişanlısının esir olarak Kıbrıs'ta hüküm süren Isakios Komnenos'un eline geçtiği öğrenildi. Richard bunları geri almak üzere 6 Mayıs'ta Kıbrıs'a çıktı ve ordusuyla Kıbrıs'ı işgal ederek ele geçirdi. Isakios, Karpaz Yarımadası'nda bulunan Zaferburnu mevkiinde esir edildi. Ardından Richard ordularını toplayarak Akka şehrine doğru yola koyuldu. Akka Kalesi bir burundaydı. Güneyinde liman, batısında deniz ve kuzeydoğusunda birbirine diklemesine bağlanan çok güçlü şehir surları bulunmaktaydı. Surlar şehirdeki Müslüman orduları tarafından korunmaktaydı. Kuşatmacı Haçlılar bir yarım ay şeklinde surların önündeydiler. Selahaddin şehri kuşatmadan kurtarmak için bir ordu sevk etmişti. Bu ordu Haçlılarla yaptığı çatışmalara rağmen kuşatmacı Hristiyan ordusunu mağlup edemedi. Haçlı ordusunun şehir yakınlarındaki sahil ve limanlara yeni gelen Haçlılar tarafından devamlı desteklenmesinden dolayı onların kuşatmasını yarmanın imkanı kalmamıştı. 1190-1191 kışında Hristiyan kuşatmacıların kampında birçok salgın hastalık ortaya çıktı. Bu nedenle kuşatma hayli uzamıştı. 8 Haziran 1191'de Arslan Yürekli Richard ordusuyla Akka önlerine ulaştı. Çok sayıda asker ve büyük kuşatma mancınıkları getirmişti. Hemen kaleye hücum etmek için yeniden mancınık ve diğer büyük kuşatma aletlerinin yapımına geçildi. Şehri savunan Müslümanlar dışarıdan destek alamıyordu ve açlık almış yürümüştü. Şehir ile bağlantı ancak birkaç yüzücü ile kurulabiliyordu. 1191 yazında şehri savunan Müslümanların Selahaddin'den istedikleri destek kuşatmacı Hristiyan ordularının büyüklüğü karşısında verilemedi. ...11 Temmuz 1191'de 2 yıl süren bir kuşatma sonunda Akka Kalesi savunucuları surlara Haçlı bayrakları çekip teslim olduklarını ilan ettiler. Bunun üzerine Haçlılar şehre girerek talan ettiler. 2700 Müslüman askeri ve 300'den ziyade Müslüman kadın ve çocuğu esir ettiler. Haçlıların komutanı Kral Richard, esirleri yüksek bir fidye almadan bırakmak istememekteydi. Selahaddin'e bu teklifi ilettiğinde Selahaddin bu fidyeleri vermeye yanaşmadı. Zira Selahaddin'in de elinde Hristiyan esirler bulunmaktaydı. Şayet Müslümanlara dokunulursa karşılığında Hristiyanların kellesi alınırdı. Ancak Kral Richard için öldürülecek Hristiyanların hiçbir değeri yoktu. Acımasız tabiatını açığa vurarak 2700 Müslüman askeri ve yaklaşık 300 kadar kadın ve çocuğu birbirlerine iple bağlanmış bir şekilde kale kapısı önüne, Selahaddin ve ordusunun uzaktan görebileceği bir mevkiye getirtti. Onları şövalyelerin merhametine bıraktı ve onlar da Müslüman esirlerin üzerine üşüşüp kimseyi sağ bırakmadan hepsini şehit ettiler.
Bu durumu gören Selahaddin ve ordusu çok müteessir olup esir tuttuğu Hristiyanları öldürerek karşılık verdiler. Alman İmparatoru Frederick'in oğlu Akka kuşatmasında ölmüştü. Fransa Kralı Philip ise ağır bir hastalık geçirdiğinden emrindeki adamlarını Kral Richard'a bırakarak ülkesine döndü. Böylelikle Haçlı orduları Kral Richard'ın emrinde olarak tek sancak altında toplanmışlardı. Akka'yı eline geçirdikten sonra Richard, deniz sahilini takip ederek güneyden Yafa'ya doğru yürüyüşe geçti. Bu kaleyi aldıktan sonra Filistin'in içerisine Kudüs'e doğru bir hücum yapmayı planlamaktaydı. Fakat ordusuyla sahilde yürüyüşe devam etmekteyken Selahaddin ordusuyla sahilden paralel olarak bu Haçlı ordusunu takip etmekteydi. Richard 7 Eylül günü yürüyüşleri sırasında Selahaddin'den ciddi bir taarruz beklemekteydi ve ordusunu da ona göre nizam etmişti. Richard orduyu görüş açısını karaya, sırtını denize verecek şekilde düzenlemiş ve bu şekilde ordu kendi sağına doğru harekete geçmişti. Yafa'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Arsuf mevkiine geldiğinde Selahaddin birden ordusunu sahile doğru çevirerek Haçlı ordusuna karşı savaş durumuna geçti. Selahaddin asıl nizamın arkasında komuta vaziyeti almış ve Arsuf ormanındaki bir tepeye çıkmıştı. Merkez Eftal'in, sağ kanat Adil'in, sol kanat ise Musullu Alaaddin bin İzzettin'in komutası altındaydı. Piyade birlikleri ön saflarda bulunurken süvariler arkaya konuşlandırılmıştı. 7 Eylül 1191'de iki ordu bu mevkide Arsuf muharebesine giriştiler. Selahaddin, düşmanın öncü birliği hızla ilerlerken gerideki birlikleri ok yağmuruna tutarak yavaşlatmayı ve böylece yürüyüşü uzatıp mümkünse düşman hatlarında bir de yarı kaçarak iyi bir taarruz imkanı elde etmeyi planlıyordu. Taarruzun ilk safhaları yoğun ok atışı şeklinde gerçekleşmişti ki bu da Haçlıların sol kanadındaki piyadeleri geri geri yürümeye mecbur bırakmış, bu da tam Selahaddin'in planladığı gibi sol kanat ile merkez arasındaki irtibatı zayıflatmıştı. Selahaddin'in sağ kanadı Richard'ın sol kanadını yıpratırken diğer kanatta herhangi bir temas henüz sağlanmamıştı. Ölenlerin sayısı çok değildi. Ancak her geçen dakika atlı şövalyelerin sayısı azalıyordu. Çünkü Türk atlı okçuları bilinçli bir şekilde atları hedef alıyordu. Bu aşamada Müslüman piyadeler süvariler geçebilsin diye yanlara çekilmişti. Ağır Memlük süvarileri de dahil olmak üzere Haçlı sol kanadına topyekün bir taarruz düzenlendi. Bu durumda sol kanat iyice kıpırdayamaz hale geldi ve durum Haçlılar için tehlikeli bir hal almaya başladı. Haçlıların sol kanadının merkezle bağlantısı koptuğu anda Selahaddin'in sol kanadındaki süvarilerin açılan boşluğa dalıp Haçlıları perişan etmesi an meselesiydi. Müslümanlar onları ele geçireceklerini düşündüler. O vakit Haçlı sağ kolundaki süvariler yek vücut halde toplandı ve taarruza karar verdi. Zira adamlarından endişe etmekteydiler ve sadece bir taarruzun onları kurtarabileceğine kanaat getirdiler. Haçlı sağ kolu hat boyunca ahenk içinde taarruza geçti. Bu taarruz Müslümanların sol kolundaki piyadeleri ezip geçerek hızlı bir şekilde sol kolu çökertti. Müslüman birlikleri dağılıp kaçmaya başladı ve neredeyse bozgunun eşiğine geldiler. Merkezin çekildiğini gören sağ kanatta kaçışmaya başladı. Geriden gelen Haçlı piyadeleri de o sırada yaralı Müslüman askerlerini şehit ederek ilerlemeye devam etti. Müslüman ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için ordugah yakınında kurulan pazardaki pek çok sivilin de Haçlılar tarafından katledildiği söylenir. Müslüman ordusu ağaçlarla kaplı tepelere doğru geri çekilse de Selahaddin bulunduğu tepeden ayrılmamış, aksine sancaktarları ve davulcuları burada tutarak bir toplanma noktası oluşturmuştu. İbnül Esir anlatıyor. Frenkler bunun hakiki bir bozgun olduğunun farkına varmış olsaydı kovalamaya devam edecekler ve daha çok Müslüman katledilecekti. Lakin civarda pek sık bir orman vardı ki onlar oraya girdi. Bunun bir harp hilesi olduğu hissiyatına kapılan Frenkler
geri döndü ve Müslümanların başına gelen bu felakette nihayete erdi. Muharebe Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. Lakin kayıplar konusunda net bir veri yok. Müslüman kaynaklarda iki tarafında çokça adam kaybettiği inancı hakimdir. Haçlılar zafer kazandılar. Ancak bu asla kesin bir zafer olmadı. Selahaddin ordusunu tekrar toplamayı başarmıştı. Haçlılar ise pek çok at kaybetmişti ki bu süvari kuvvetinin daha da azalması manasına geliyordu. Kaybettikleri atları yerine koymaları ise kolay bir iş değildi. Arsuf Muharebesi önemli bir çarpışmaydı. Selahaddin Filistin sahillerindeki arazileri kaybetmiş oldu. Richard'ın komutanlığına ve Haçlı askerlerinin düzensiz bir güruh olmayıp cesur ve komuta dinleyen disiplinli bir ordu olduğuna bir gösterge oldu. Buna karşılık bu muharebe Selahaddin'in komutanlık ününe bir kara leke oldu. Bundan sonra Richard ordusu ile sahilden Yafa'ya ilerledi ve bu kaleyi eline geçirdi. Selahaddin Filistin sahillerindeki arazilerinin tamamını kaybetmiş oldu ve buraların Haçlıların eline geri geçmesi Kudüs için daha ciddi bir tehdit meydana getirdi.